Arkadaşlar merhaba. Herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Tekrar uzunca bir aradan sonra Ustadan Değerlendirmeler ünitesine hoş geldiniz diyorum. Ve lafı fazla uzatmadan değerli kardeşim Fatih'e sözü teslim ediyorum. Bakalım değerlendireceğimiz hangi soruları getirmiş görelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Murat Ustam. Merhaba. Bir takipçimiz şöyle bir soruda bulunmuş. Denk rakiple oynarken, rakip dağılmışken birkaç balık sayesinde seriler rakibi oyuna sokuyor. Bu durumdan kurtuluş nasıl olmalı demiş. Ancak ismi neydi kardeşim? Fazlı Kuzu. Fazlı Kuzu'dan, evet, tamam. Ancak buna benzer bir takipçimiz de bir soru sormuş. Yani aynı kategoride değerlendirebiliriz aslında. Mr. Bilge isimli takipçimiz, ne vurursam tuşluyor, ne vurursam arkadan kaçıyor. Sanki bu benim belam olmuş. Bu kısır döngüden nasıl kurtulabilirim demiş. Fatih'ciğim, sorular bunlar. Fazlı Kuzu'yla Mr. Bilge'ydi değil mi? Evet. Mr. Bilge'nin sorusu, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aynı düzlükteki, aynı mentalitedeki iki soru. Biz sana söyleyeyim, biz bunu değerlendirelim, şöyle değerlendirelim. Zaten bu var ya, çok orada Mr. Bilge şöyle söylemiş. Demiş ki kısır döngüden nasıl kurtulabilirim? Benim kanaatimce de bu bir kısır döngü. Bunca yıldır tecrübelerime dayanarak çok bilardocudan gördüğüm için zannedersem bu iki soru Fatih'ciğim bir video süresi götürür. O zaman nasıl değerlendireceğimi düşünüp olaya öyle başlayalım arkadaşım. Tamamdır Fatih'ciğim, başlıyoruz. Arkadaşlar, bu sorudan sonra ne yaptım biliyor musunuz? Size 3-4 tane örnek pozisyon verdim. Niye? Bakalım ben soruyu anlamış mıyım, anlamamış mıyım diye. Şöyle gideceğimiz yönü şöyle belirleyelim. Ben bilardocuların, yani ben kendim bilardocu olduğum için size bunu çok rahat anlatabileceğime inanıyorum. Şöyle ki, benim başımdan da geçti mi? Tabii ki geçti. Herkes gibi geçti. Şöyle sorular geliyor. Ben size soruları vereceğim. O soruları verdikten sonra yüzünüzdeki tebessümü şimdiden görebiliyorum. Sorularımıza başlayalım, tamam mı? Birinci soru. Usta, ben ne vurursam vurayım, eğer arkasından bir top geçecek kadar bile yer olsa, rakibiminki oradan geçmezken benim topum geliyor,
arkadan geçiyor. Bu birinci soru. Oynadığım rakiplerin topları oyun içinde hep şans onlardan yana olduğundan dolayı onların topu tuşluyor, sayı oluyor. Ama benim topa giden sayıya giden topum, özür dilerim, sayıya giden topum tuşluyor. Bir de rakibe sote kalıyor. Doğru mu? Maç içerisinde ne kadar pozisyon varsa olayım, tam seriye alacağım halde gidiyor toplarım. Benim rakibin topları böyle göbek iniyor. Yani göbekten sayı olurken, bütün kıldan tüyden sayıları rakibe olurken benimki de ne varsa kaçıyor. Doğru mu arkadaşlar? Aynen böyle ilerliyor. Bakın böyle güzel gidiyor. Mesela böyle diyor ondan sonra adam. Oraya da söyleyeyim. Toplar cilasız veya cilalı. Oynayamıyorum. Masa dik atıyor. Oynadım kardeşim, vuruyorum. Masa 10 puan dik. Bütün bildiklerimi unuttum. Ya da masa çok uzatıyor. Benim toplarım kayıyor. Nedense rakip her topu çok iyi vuruyor. Adam sanki dünya şampiyonu gibi oynuyor. Maç içerisinde tabela bozuluyor. Hakemle uğraşıyorum. Hakem tam istediğim yerde durmuyor. Ben bakıyorum, adam tam topa bakıyor. Konsantrem bozuluyor. Burası çok sıcak. Ya da burası çok soğuk. Seyircide çok ses var. Konsantremi bozuyorlar. Organizasyon berbat. Işık sistemi kötü. Topları iyi göremiyorum. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Belki de daha saymadığım bir sürü soru vardır. Ama zannediyorum siz anlatacağım mevzuyu şimdiden anlamış bulunmaktasınız. Yani bilardoculardaki ana şalterlerdeki bozukluklardan dolayı asıl mesele bu. Biz bunu neden yapıyoruz? Şimdi onu açıklayalım size. Arkadaşlar, yani kişi kendinden bilir kaidesiyle işi, yani kişi kendinden bilir işi kaidesiyle bunu çok iyi bildiğimden dolayı, o caddelerden geçtiğimden dolayı bu konuda da hasbelkader size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu soruları biz oyun içinde neden soruyoruz ve neden kendi performansımızı aşağı iniyoruz? Ben dediğim gibi ben araştırmacı bir bilardocuyum. Kendimi geliştirdim arkadaşlar. Şunu da söyleyebilirim size. Çok psikoloji kitabı okuduğumdan dolayı ben bunu bilardoya konseptledim arkadaşlar. Nasıl bilardoya konseptledim? Amacım aslında bu videoları yapmak değildi. Amacım kendimi geliştirmekti ki bilardoyu rahat oynayayım. Bu yüzden de dedim ki bunu neden paylaşmıyorum insanlarla? Bu yolu ondan çıktık. Fatih arkadaşım da ve ben. Şimdi bu soruları neden soruyoruz? Abi tamamen bu psikolojik bir sorun. Pozitif ve negatif bakış açısı ile alakalı bir sistem bu. Maçlar içerisine, bilardo içerisine. Yani fizikte bir kural varmış arkadaşlar. Neymiş biliyor musunuz fizikteki kural? Bu fizik kuralına göre bir madde aynı anda iki yerde bulunamıyor. Bir daha söylüyorum. Fizik kuralına göre bir madde aynı anda iki yerde bulunamıyor. Bu ne manasına geliyor? Eğer siz masa içerisinde bilardo oynarken bakış açınızı durmadan negatif şekilde programlarsanız pozitif düşünme diye bir şansınız kalmıyor arkadaşlar. Yani siz kapasitenizi maç içerisinde, çünkü zaten 1 saatle 1,5 saat arası bir bilardo oynuyorsunuz. Size hani bu bir lüks, yani şöyle lüks, aynı anda robot olmanız lazım. Hani hep pozitif ya da hep negatif diye bir düşünme şansınız yok. O yüzden ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Bunu kendiniz bakış açınızı pozitife yönelik kurmanız lazım arkadaşlar. Şimdi ben bakış açısı nasıl olmalı onu anlatacağım size. Ondan sonra da çözüm yollarını söyleyeceğim. Çünkü ustalık bunu gerektiren bir şey. Yani burada ben çıkarsam belki de diksiyonu olan, konuşma yeteneği olan birçok insan gelip bunu buraya anlatabilir. Ama ondan sonra asıl mesele çözümdür, nokta atışıdır. Ben size inşallah bu nokta atışını da vereceğim ve sizdeki bu olayı çözmeye çalışacağım. Şimdi bakış açınız nasıl olmalı
Onu anlatıyorum arkadaşlar. Bakış açısıyla alakalı derken neyi kastetmeye çalışıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Şunu bir kere söyleyeyim. Yani insanın anatomisinde ya hatta şöyle diyeyim, insanın yaratılış gereği olaylara bakış açıları aynı mıdır her insanın? El cevap aynı değildir. Yani benim bilardoyu önemsediğim düzeyle başka bir bilardocunun bilardoyu önemsediği düzey aynı mı? Değil. Neden değil? Çünkü ben bilardoyu eğer hayatımda 1. sıraya aldıysam, eğer bilardo adamın hayatında 4. sıradaysa, bu maç içerisinde gerçekten öyle mi ilerletiyor insanı? Öyle ilerletiyor. Bazı insanların bilardoya bakış açısı, üstüne basa basa söylüyorum. Bir daha söylüyorum, basa basa basıyorum bakın. Bazı insanların bilardoya bakış açısı hayatının en önemli kriteri haline gelmişse eğer, maç içerisindeki topların kalışları, pozisyon şansları yahut da olayın gidişatı, ilerleyişi eğer ona uymuyorsa etkilenmesi ötekisine nazaran daha fazla oluyor arkadaşlar. Bu kadar önemsemeli mi insan bilardoyu? Bu tartışılır, ben size söyleyeyim. Yani şu anda siz kamera karşısında belki şunu diyebilirsiniz. Benim için şu kadar önemli. Yani %60 önemli. Ötekisi diyebilir ki yok %20 önemli. Benim için çalıştığım iş yer önemli. Bazısı diyebilir ki benim için %100 önemli. Benim ne dediğim bana kalsın. Etkileniyor musun usta sen de? Ben de etkileniyorum arkadaşlar. Ama baktığında bunun içinde gizli bir ego var mı? Var arkadaşlar. Bilardo bu kadar ben size söyleyeyim mi? Bunu ben diyorum ki artık ötekileri eleyin gitsin. Nasıl eleyin gitsin? Hani ben çok önem veren birisiyim bilardoya. Ama bilardo bir son mu? Sizce öyle mi bilardo bir son mu? Bilardo maçı o anki oynadığım maçta kalacak bir şey arkadaşlar. Bilardo bir son değil. Nasıl bir ego var? İnsanın kendisine yüklediği orada bir ego var, bir benlik var. Adam şunu düşünüyor yani. Bende nasıl oluyor? Hep bana mı oluyor? Bak hep bana mı? Aslında bu bananın arkasında ben var arkadaşlar. İnsan şunu düşünse ya o kadar bazen kendimize önem veriyoruz ki kendi iç dünyamızda şöyle zannediyoruz. Yani sanki güneş benim için doğuyor gibi hissediyor insanlar. Ama güneş bizim için doğmuyor. Ben olmasam da doğacak bu güneş. Bakın. Yani insan kendini bazen o kadar önemsiyor ki ancak bunu anlamanız için uçağa binip bir 10.000 metre yüksekliğe çıkmanız lazım arkadaşlar. 10.000 metreye yüksekliğe çıktığınızda uçak nasıl görünüyorsunuz biliyor musunuz? Fatih sence nasıl görünüyoruz arkadaşım? Sen söyle ya. Uçak 10.000 metre yüksekliğe çıktığında Fatih veya Murat nasıl görünüyor? Bir hiç hükmünde. Canım benim. Ne güzel cevap bak. Hiç hükmünde. Abi aslına baktığında bir hiçiz ya. Hani bunu şimdi anlamayın. Usta sen ne diyorsun ya? Bir hiç misin? O manada değil. Siz beni anlıyorsunuz yani. Bu kadar kendini önemsemek ya hatta bilardo maçını bu kadar önemsemek abi aslında insanın bilardo esnasında bile oynarken kendini çok iyi tanıması lazım. Benim anlatmak istediğim size bu. İnsan eğer kendini iç dünyasında çözerse bakın iş bitiyor. Bak beni anlayacaksınız arkadaşlar. Aynaya bakın benim dediğimi şöyle bir süzün. Bu adam ne diyor? Neden ego var diyor? Var. Kendini fazla önemsediğinden dolayı böyle düşünüyor. Halbuki o maç sadece o pozisyondan ibaret ve o andaki gidişatın kötü gitmesiyle alakalı. Yoksa bu kadar üstüne basıp hayatı tamamen negatifleştirip o bilardo maçını en kötü duruma sokmak kendi mentalitenizde bu kendi kafanıza sıktığınız kurşun manasına geliyor arkadaşlar. Birincisi ne biliyor musunuz? Bu kadar önemsemeye gerek yok ya. Hayatın sonu değil yani. O maçta kötü gidiyor ama ondan sonraki maçta benim çok var. Grup maçlarında, grup elemelerinde ilk ortalama 0.980 çıkmışım ama ondan sonraki maçımı 2.500 oynamışım. Ne yapacağız o zaman? Çünkü o maçta bitti her şey. Kendinizi sinirlendirip yok etmenize maç esnasında gerek yok arkadaşlar. Bu kadar önemsemeyin kendinizi yani. Bu kadar. Ben önemsemiyorum. Siz de önemsemeyin. Tamam her şey bu maçta.
Sevin kendinizi o manada demiyorum. Birisi bana demesin. Nasıl önemsemeyin usta? Değil arkadaşlar ya. Önemseyin kendinizi ama bu kadar önemsemeyin. Tamam mı? Birincisi bu. Şimdi ikincisine gelirsek. Ben bakıyorum ikincisine gelirsek mesela ne diyebilirim size biliyor musun? Maç içerisinde. Şimdi yani ben kendime baktığımda ilk gördüğüm ne biliyor musunuz? Bunu sadece benim iç dünyam biliyor. Zayıf olduğum pozisyonları biliyor muyum bilardo masası içinde? Biliyorum. Peki mentalde problemli, sıkıntı çektiğim yerleri biliyor muyum? Biliyorum. Bunları düşündüğümde eğer bunlarla birisinde karşılaştığımda maç esnasında direkt ben ne geliyor biliyor musunuz insanlar arkadaşlar? Oyuncuya şu geliyor. Kaybetme korkusu. Kaybetme korkusu da neyi getiriyor biliyor musunuz? Hemen tetikliyor kaygıyı. Kaygı geldiğinde zaten hepsi birbirini sorunu tetikliyor. Aynı dedi ya Mr. Bilge arkadaşım dedi ya hani bu benim belam olmuş sanki bu bir kısır döngü. İşte o sorunu tetikledikten sonra kaygı geliyor, stres geliyor, kas kasılması geliyor ve adam kendini bloke ediyor. Ne diyorsun usta peki sen? Ben şunu diyorum arkadaşlar. İlk önce maç içerisine, maç başlamadan önce bir kendinle insanın yüzleşmesi gerekiyor. Yani şununla yüzleşmesi lazım. Ben bu pozisyonlarda zayıf mıyım? Zayıf. Bu pozisyonlar kalabilir mi? Kalabilir. Peki mentalde sıkıntılı olduğum yerler bunlar mı? Bunlar. Bunlar olabilir mi? Olabilir. Yani bunları düşünmek bile bakın. Bunları maç içerisinde düşünmek bile sizi yarı yarıya problemi çözmüş manasına getiriyor arkadaşlar. Sizi asıl kısır döngüden uzaklaştırmaya çalışıyorum bunları derken. Yani siz kendinize ilk önce bir yüzleşin. Ben yüzleştim. Bakın. %100 çözdüm mü usta? Çözmeye çalışıyorum. Ben de şu anda aktif bilardocuyum. Ama kendimi onarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Öteki türlü yani şikayet etme dürtüsü acayip bir bela ya. Size onu anlatayım da dinleyin. Şikayet etme dürtüsü nedir? Tanıdıklarım var mı? Var arkadaşlar. Şikayetçi olan arkadaşlarım var dedim ya bunun altını doldurmam lazım. Ama sizin bana şu soruyu sormanız lazım. Usta söylüyorsun. Peki bu şikayetçi olan arkadaşların düzeyleri neydi? Size söyleyeyim mi? Şikayetçi olan arkadaşların oyun yüzdesi neydi biliyor musunuz? 100, 200'de o zamanlar. Adamın ağzından tek şunu duyuyordum ya. Çünkü ben bunları okudukça bakın ondan sonra şunu söylemeye başladım. Ben bunu gördüm ya. Ben bunu biliyorum. Ben bunu dinledim. Arkadaşlardan gördüm, kendimden gördüm. Durmadan şikayet etmeye başlıyordu. Her şey bana buluyor. Her şey bende gerçekleşiyor. Benim başıma iyi olan hiçbir şey gelmeyecek mi arkadaşım? Ne vurursam vurayım arkadan kaçıyor. Ne kadar problem varsa, ne kadar sıkıntı varsa, hoşuma gitmeyen ne varsa bilardo masasının içinde. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu bakış açısıyla bir insanın ne kadar yetenekli olursa olsun bakın. Net söylüyorum bunu. Ne kadar yetenekli olursa olsun başaramaz. Çünkü bilardo denen bir spor var ya, bu spor çok komplike bir spor arkadaşlar. Yani birçok bileşkenin bir araya gelmesi gereken bir spor. Sadece masa içinde 4 dörtlük 2-500 bilardo oynaman yetmiyor. Neden biliyor musunuz? Ben de antrenmanlarda şu anda 8 ıstaka, 7 ıstaka, 10 ıstaka 40 bitiriyorum. Peki neden bu maça seyretmiyor? İşte çözmeye çalışıyorum. Demek ki bilardo oynamak, antrenmanlarda 2-500 bilardo oynamak, 3 oynamak, 4 oynamak bir şey ifade etmiyor. Önemli olan bunu turnuvalara ve maç psikolojisine getirebilmek. Yani bir yarımız da bizim mental demek ki. Çok sıkıntı var arkadaşlar. Ya çok üzülüyorum bilardocu arkadaşlarıma da kendime de üzülüyorum. Yani sıkıntı var. Çözmemiz gereken durum var. Şimdi demek ki bunlar var. Çözelim arkadaşlar ya. Bunu baştan sona bakalım nedir? Şimdi çözüm yollarını anlatacağım size. Bunu da tek tek gideceğim ki böyle tam böyle iş dünyanıza kanalize edin. Tamam mı? Başlıyoruz güzel insanlar. Çözüm yolları derken neyi kastediyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Çözüm yollarını nasıl gideyim de en size faydalı olabilirim? Kafamda şu anda videonun içerisinde bunu düşünüyorum. İnanın bakın. Hani nasıl bir çözüm yolu verirsem benim arkadaşlarıma, kardeşlerime
gerçekten bir faydam dokunabilir manasında düşünmem gerekiyor. Şöyle gideceğim, tamam mı? Kendime nasıl uyguladıysam size de öyle uygulatacağım. Çünkü ben de bu ne diyeyim, spor psikologların bazılarıyla ben kendimle ilgili konuştum arkadaşlar. İstişare ettim. Ondan sonra bunu harmanladım. Harmanladım. Size de bu harmanladığım şeyleri bir şey söyleyeyim mi? Seve seve de veriyorum ya. Bakın bir daha söylüyorum. Seve seve veriyorum. Seve seve. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Maç içerisine geldiğinizde, bilardoculardan bahsediyorum. Ama bunu başka spor dalları da alabilir. Çünkü ben görüyorum yani videolarımızı başka spor dallarından faydalananlar da var. Başka spor dalları da bundan faydalanabilir mi? Evet, faydalanabilir. Ama bilardoculara yönelik konuştuğumdan dolayı bilardoyu örnek vererek anlatacağım. Bilardo maçına geldiğinizde bir planınız olmalı. Bakın, Semih Saginer'den şöyle bir şey dinlemiştim. Kamera ona soruyor. O büyük ustaya soruyor. Diyor ki, usta, öteki bilardoculardan seni farklı kılan sence en büyük özelliğin nedir? Ne diyor biliyor musunuz Semih Saginer? İnşallah bir gün gelecek, Semih Saginer de bu videoları izleyecek. Şöyle diyor Semih Saginer. Ben masa içinde hata yaptığımda, bir daha söylüyorum, masa içinde ben bilardoda hata yaptığımda ondan şikayet etmek yerine ben nerede hata yaptım sorusunu soruyorum kendime. Abi ne güzel ya. Bakın arkadaşlar, ne kadar güzel ya. Ben nerede hata yaptım sorusunu soruyorum kendime diyor. Peki bu neyi sağlıyor arkadaşlar? Her rakip farklı mı? Farklı. Her rakibe göre strateji, taktik gerekiyor mu? Gerekiyor. Ama her şeyden önce kendinize strateji, taktik gerekiyor. Kendinize, iş dünyanıza. Yani oyun içinde bakın, öz eleştiri yapacağım. Oyun içinde işler kötü gittiğinde ben de darlanıyor muyum? Darlanıyorum bazen. Bunalıyorum yani. Hani ne zaman düzelecek diyorum. Bakıyorum. İşler kötüye gidebilir mi? Arkadaşlar inanın gidebiliyor. Her şey olumsuz hale gelebiliyor. Peki buna pozitif düşünce, bakış açısı ne diyor? Bunu söylüyorum, artık çözümlere geldik. Bunu maçın içine yaymayın. Hani o 1,5 saatlik bir maçın iç düzeyine bunu koymayın. Sadece o pozisyonun öyle olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani o pozisyon ve o an. O an kötü. O an kötü vurdum. O an top o kadar kötü kaldı. O an pozisyon balık oldu. Rakip arkasına sayı çekti. O an. Eğer bunu pozisyonun geneline yayarsanız, ki bütün dünyadaki bütün psikologların ortak söylediği ne biliyor musunuz? Pozitif düşünen insanların en güzel, büyük özellikleri hayatındaki kötü, olumsuz olan şeyleri hayatın geneline yaymamalarından kaynaklanıyor. Eğer bilardo maçından önce işlerin kötü gidebileceğini, tırnak içine alıyorum, işlerin kötü gidebileceğini bilirsen beyninde, zihninde, o zaman bu sorunu çok güzel alırsın ve oyun içinde çözüm noktalı bakarsın. Çözüm aynı Semih Saygıner gibi. Hani ben nerede bu vuruşta hatayı yaptım dersin. O vuruş bir daha geldiğinde o hatayı yapmamaya yönelik hareket edersin. Bu sizde neyi sağlıyormuş biliyor musunuz? Abi nokta atışı. Siz de çözümün %50'sini hallediyorsunuz arkadaşlar. Eğer bunu yapmazsanız beyin nereye kaçıyor biliyor musunuz? Zihniniz hemen şikayete kaçıyor. Bakın. Maç içinde hemen şikayet etmeye kaçıyor. Maçı kaybettin hissini vermeye çalışıyor. Maç gitti. Maçtan sonra ne yapabilirimi düşünmeye başlıyorsunuz. Yaşadım. Ne yazık ki yaşadım. Çok üzülüyorum yani. Geçen zamanlara, maçlara, milli takım kaybetmelerime, bir sayıyla bir sürü maç kaybetmeme, hep bunları yaşadım. Belki bundan sonra da yaşayacağım. Büyük konuşmam. Ama şu anda hastalığı bir nebze olsa da biliyorum yani. Hemen şikayet etmeye kaçıyorsunuz. Maç bitecek ya, kaybedeceğim ya, ne demeliyim? Orada ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Problemi alıyorsunuz. Büyükler söylerdi, çok güzel bir laf. O şikayeti alıyorsunuz, o problemi halının altına süpürüyorsunuz. Süpürüyorsunuz. Sonra da sanki o şikayet ettikten sonra sorunun çözmüş hissine kapılıp o anlık kurtuluyorsunuz. Haydi bakalım, bir mutluluk veriyor size. Oh, kurtuldum.
ettim, rahatladım. Hadi bakalım ondan sonra gelsinlerse bir madalya taksınlar. Bravo ya. Ne değişti ki arkadaşlar? Neticede değişmiyor. Maçı kaybediyorsunuz ve o problemi sırtınıza yükleyip devam ediyorsunuz. Usta ne yapmalıyız? Abi çözüm odaklı olmalıyız. Çözüm. Kendimizi tanıyıp o sorunu nasıl çözmek isteği gelip olayın %50'sinden kurtulmanız lazım. Maç içinde söylüyorum. Başka türlü şansınız yok. Bu birincisi arkadaşlar. Böyle sıra sıra gideceğim ki siz anlayın. Ben de anlayayım, siz de anlayın. Tamam mıdır? Şimdi gelelim ondan sonraki probleme. Ondan sonraki problemin çözümüne. Usta sadece bilardo için psikolojik olarak negatif bakış açısı veya pozitif bakış açısıyla ilgili davranmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu bir enerji ya. Nasıl bir enerji biliyor musunuz? Bütün hayatınızın ev hali, arkadaşlarla diyaloglar, bütün her şeyle alakalı pozitif negatif bakış açısıyla alakalı. Benim bir arkadaşım var, çok da sevdiğim birisi. Serkan Tik diye ünlü bir bilardocu, eski milli takım arkadaşlarımdan. Şu anda da beraberiz güzel insanla. Bana ne diyor biliyor musun? Usta sendeki pozitif bakış açısına bayılıyorum diyor. Abi pozitif bakış açısına bayılırsın. Arkadaşlar ilk önce bir etrafınıza bakacaksınız. Ben size söyleyeyim. Yani sadece bilardo masasına gelirken ki önceki hazırlık var mı? Maç öncesi var. Bunlara psikolojide geleceğim. Bakın. Bunun altına gerçekten net olarak söylüyorum, imzamı atarım. Öyle mi yaptın usta sen? Ben öyle yaptım arkadaşlar. Etrafımda çok az arkadaş kaldı. Herkesle aram iyi bakın. Fatih'ciğim gerçek söylüyorum bak. Herkesle aram iyi. İnsan ilişkilerim çok iyi. Ama arkadaşım çok az. Neden biliyor musunuz çok az? Benim size tavsiyem dedikodu yapanlarla, laf taşıyanlarla, arkadaşlarınızla aranızı bozanlarla, sizin enerjinizi aşağı çekenlerle, sürekli size negatiflik verenlerle. Onlardan söyleyeyim size, ben de nefret ediyorum ya. Adam geliyor böyle yapıyor. Ya, usta ya, antrenmanlarda 2-500 oynuyorsun. Maça gelince bakıyorum seni 1 oynuyorsun. Ne olacak senin bu halin? Bak tak kurşunu sıktı. Abi ben onu biliyorum, zaten sıkıntım var. Hani benim senin bana yorumuna ihtiyacım yok. Yok, git başımdan git. Ne yaptım biliyor musunuz? Bunları eledim arkadaşlar. Siz de eleyin. Sizdeki bu enerjiyi aşağı çeken, yani negatif veren enerji kim varsa, negatif konuşan, sürekli etrafınızdan şikayet eden diyebiliyor musunuz? Abi o resmin boyasına boyanıyorsunuz, ben size söyleyeyim. Sürekli gel. Adamı ne zaman görsen ağlıyor, ne zaman sana görse seni şikayet ediyor, seni bozan. Abi dünya zaten çok stresli dolu arkadaşlar ya. Çok stresle dolu, çok bunaltıyor. Yani güçlü olmanız lazım. Özellikle şampiyon olacak bir sporcunun başka çaresi yok. Yok. Etrafınızda ki böyle adamlar varsa temizleyin. İşte bak onu halının arkasına süpürün derim bak. Halının arkasına diyorum. Halının altına böyle süpürün gitsin. Kurtulun. Bilardo masasının içine gelirsek, ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu bilardo masasının içindeki davranış biçimine gelirsek, pozitif bakış açısıyla alakalı ne söyleyebilirim size biliyor musunuz? Abi insanın yaptıklarıyla yüzleşmesini söylerim size. Nasıl yaptıklarıyla yüzleşmesini söylüyorum. Dikkat ederseniz videonun başında size pozisyonlar yükledim. Pozisyonları gösterdim, yükledim diyorum. O Fatih'in işi. Fatih yüklüyor, ben gösteriyorum. Orada bakarsanız arkadan kaçışlar vardı. Ya da topu tuşlatmalar vardı. Onları kim yaptı sizce? Bu adam yaptı. Ben arkadan kaçırdım biliyor musunuz? Ya da o köşeye ben girdim. O topu ben tuşlattım. Demek ki pozisyonlar, maçın içerisindeki hataları sen yapıyorsun. Başka birisi yapmıyor. Gördünüz mü? Maçın içerisinde bunları yapan sensin. Başkası değil. O zaman ne yapacağız? Biliyor musunuz? Yaptığın hatalarla yüzleşin manası şuna geliyor. Abi bir kere şunu söyleyeceksiniz. Bunu ben vurdum da böyle oldu.
Bu benim hatamdan dolayı arkadan kaçtı. Bu kalınlığı yanlış gördüğümden dolayı top tam köşeye girdi. Daha güzel vurmalıydım. Bakın. Bu sizi negatif düşünmeye zaten vakit bırakmıyor sizde bunu. Bakın bir daha söylüyorum. Bunlar sizde maçın içerisinde negatif bir düşünme diye bir olayı atıyor, yok ediyor. Daha iyi oynamalıyım, daha iyi yapmalıyım, daha iyi vurmalıyım, daha iyi görmeliyim. Çünkü o noktaya sen atıyorsun. Başkası atmıyor. Çözüm odaklı olmalıyız maç içerisinde. Çözüm odaklı. Şikayet odaklı değil. Yani kaçış değil, söylüyorum kaçış değil, üstüne gidiş. Yani o sorunun üstüne gidiş. Bir dahaki sefer aynı bu kalırsa o zaman bu hatayı yapmayacağım diyeceksin. İşte buradan bak böyle düzeltebiliriz arkadaşlar. Başka türlü düzelmez. Bunu alırsınız dediğim gibi sırtınıza taşırsınız. Başka ne var biliyor musunuz? O zaman şeydeyiz, Ravensburg'dayız. Almanya'da Ravensburg denen bir yerde. Tayfun Taşdemir, Murat Naci, Birol Uyumaz. Bunlarla aynı takımdayız o zamanlar. 2 kere Almanya şampiyonu olduk arkadaşlar. Ve bu güzellerle birlikte aynı masalar üzerinde top koşturduk. Bir gün Tayfun Taşdemir maçımı izliyor. Maçın yarısında geldi bana şöyle dedi. Fatih ne güzel bir şey ya. Niye güzel bir şey biliyor musun Fatih'ciğim? Başka bir ustanın, başka bilardoyu çok iyi bilen bir insanın direkt çözüm odaklı gelmesi, deminden beri anlattığım mesele bu biliyor musunuz? Beni şu anda bilardocular çok iyi anlayacak Fatih. Geldi bana ne dedi biliyor musun? Böyle yaptı bakın. Bize böyle insan lazım arkadaşlar. Ötekileri gerçekten çöpe atın gitsin. Şöyle de yaptı. Murat'ım görüyorum dedi işler kötü gidiyor. Pozisyonlar şanssız kalıyor. Top göstermiyor. Ama dedi ne yapacaksın kardeş? Fatih bak ne yapacaksın dedi kardeş. Ne yapacağım dedim Tayfun. Sabret dedi. En güzel şey sabır. Dedim nasıl sabredeyim kardeşim? Zaten 15 ıstaka gitmiş. Dedi sabret. Bundan sonra gelecek pozisyona odaklan. En iyi şekilde değerlendirmeye çalış. Aynı dedi bir kedinin fareyi bekliyor ya arkadaşlar. Çok sabırlı bekliyor ya. O da ayrı bir konu ha. Burada bir tane tema götürür bak. O kedinin var ya o fareyi bekleyişini bir görün. Açın YouTube'dan videolarına bakın nasıl bekliyor. Öyle bekle dedi. Söyleyeyim mi size 9 ıstakada 21 sayı çektim. 19'dan 40'a bağladım bakın. Gördünüz nasıl geldi o pozitiflik. Sabret dedi. Neyi sabret? Doğru anı. Doğru pozisyonu yakalamaya sabret. Sabır edeceksiniz. Başka bir çözüm yok. İşler kötü giderken sabredeceksiniz arkadaşlar. Ne güzeldi değil mi? İşte böyle insanları arayın bulun etrafınızda. Asıl önemli şeyi vereceğim size. Bu da kendi kendime bulduğum bir yorumdur, çözümdür. Ama bence bunun en güzeli budur. Şu videonun bence en can alıcı yerini veriyorum size şu anda. İnanın bakın. İnanın. En önemlisi ne biliyor musunuz? Usta sen çılgınsın diyeceksiniz. Ama öyle. Çünkü 30 yıldır şu güzel zeminin üzerinde şu 3 tane güzelle beraber yoldayız arkadaşlar. İyi anlaşmak zorundayım benim bunlarla. Ya hatta bilardocu arkadaşım bunlarla çok iyi anlaşması lazım. Başka çaresi yok. Şimdi bir topu vuruyorsunuz. Ve top arkadan kaçıyor. Ama bana oluyor mu? 30 yıldır oluyor. Demek ki size de oluyor. Vurmadan önce bu vurursam arkadan kaçar dediğim her şey kaçıyor. Böyle durakladım. Niye biliyor musunuz? Evet ya. Onu hissettiğim her şey kaçıyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Gene vuruyorum. Vurduğum halde tak arkadan kaçıyor. Ondan sonra diyorum ki oturuyorum eşşoğlu eşek. Sen bunu bildin diyorum.
Bravo, bildin. Al sana bir madalya. Arkadaşlar, oraya ben vuruyorum. Beynin, kolum ve kalbim onu zaten vurmadan hissetti. O birikim, o inisiyatif onu hissetti. Ve oraya vurdum. Aslına baktığınızda ben bunu bak pozitife nasıl çeviriyorum seyredin. Ne diyorum biliyor musunuz? Baktığınızda aslında sizdeki bu yetenek. Yetenek. Bardağın yani dolu tarafını görmek. Boş tarafını görmek değil. Yani o kadar bazen iğrençleşiyoruz ki adam yarım bardak su getirmiş ve bunun karşılığında benden bir şey almıyor. Adama böyle diyorsun. Ulan herife bak ne cimrisin ya, yarım bardak su getirmiş. Adam işte ise sana bedava yarım bardak su getirmiş. Hiç getirmeseydin olacaktı. Bakın hep bardağın yarısına bakıyorsunuz, alt tarafına. Halbuki desen ki Allah razı olsun ya. Teşekkür ederim kardeşim. Bu susuzluğumda bana yarım bardak su getirdin. Kafayı Almanlar ona umdrehen diyorlar. Yani kafayı başka yönde çevirmek. Çevireceksiniz. Diyeceksiniz ki aslında sen arkadan kaçtığını hissedip gene vuruyorsan o sendeki kişisel başarı. Kişisel başarı. Ne diyeceksin biliyor musun? Ben yetenekliyim. Orayı ben istediğimde oraya vurdum. Bu benim maç içindeki kendime olan güvenimle alakalı bir şey. Güvensizliğimle değil. Korkunç arkadaşlar, anlıyorsunuz beni değil mi? Manyak bir bakış açısı. Bu sendeki yetenek, oraya atmak. Tam bant çalmak. Bant çalmak 1 milimetreyle. Ya hatta 1 milimetrenin azıyla bile bant çalıyorsun bazen. Nasıl başarıyorsun? İşte o bakış açısıyla başarıyorsun. O güvenle başarıyorsun. Arkadaşlar, eğer anlatmaya kalksak belki daha bir video daha götürür. Ama her şeyin bir süresi var. İnanın Fatih artık işaret ediyor bana oradan. Usta kısa kes, aydın havası olsun diyor. Ben de şimdi diyorum ki yani sizi bir ustadan değerlendirmeler ötesinde sonuna geldik. İnşallah bu videonun sonunda iyi yorumlar alıp çözüm odaklı gitmiş diye umuyorum kendimi. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. İyi günler. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.